Avrupa tarihinin ilk büyük hesaplaşmasına, neredeyse kıtadaki tüm toplulukların kader birliği yaptığı o efsanevi ana hoş geldiniz. Hikayemiz milattan sonra 4. yüzyılda Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarından kopup gelen bir fırtınanın Avrupa'nın kapılarına dayanmasıyla başlıyor. Bu öyle bir göç hareketiydi ki, yaşanılan korku ve göç dalgası bugünün Avrupa'sının temellerini şekillendirmişti. Gelenlerin kim olduğu, neye benzedikleri hakkında kimsenin en ufak bir fikri yoktu. Sadece adlarının Hun olduğunu öğrendiler. Bugün yapılan çalışmalar artık bunların Türk olduğunu kesin kanıtlasa da, Hun isminin bir hanedan ismi mi, yoksa bir boy ismi mi olduğu bilinmiyor. Bunu en güzel açıklayan bilgi Osmanlılardır. Kıyas açısından bakarsak, normalde tüm Avrupalı Orta Çağ tarihçileri tarafından Türk devleti kabul edilen Osmanlı İmparatorluğu, günümüzde bile Osmanlılar olarak anılıyor. Halbuki onlar kendilerine Osmanlılar değil, Türk diyordu. Devletin adı Devlet-i Aliye idi, yani Büyük Devlet. Ancak herkes tarafından Türk İmparatorluğu olarak anılıyordu. Zamanın teknolojisi ve efsanevi anlatımları düşünüldüğünde, günümüzde Hun adının anlamı da böyle olabilir diyebiliriz. Ancak bu kesin değildir. Bildiğimiz ise, bozkırın ortasından kopup gelen bu fırtına, Attila'nın başa geçmesiyle durdurulamaz bir fetih hareketine evrildi. Artık tüm Avrupa, Hun sancağı altında birleşmek üzereydi. Fakat bu mutlak hakimiyetin önünde aşılması gereken son bir engel daha vardı. Kadim, dünyanın en büyük savaşı, tarih sahnesinde verilecek son bir hesap. Attila, Katalon Ovası'nda, son Romalı Flavius Aetius'un kontrolündeki devasa orduyla yüzleşecek ve bu savaşın sonucu, kıta Avrupa'sının tüm kaderini kökten değiştirecekti. ...451 yılının o sıcak Haziran sabahında yaklaşık 1 mil mesafeyle iki devasa güç karşı karşıyaydı. Roma tarafında General Aetius, tarihin en zoraki koalisyonunu toplamıştı. Sağ kanatta Visigoth kralı Theodorik ve savaşçıları. Piyade hatlarının arkasında ise sarsılmaz bir kalkan duvarı ören Romalı piyadeler duruyordu. Merkeze, sadakatinden şüphe duyulan Alan süvarileri yerleştirilmişti. Sol tarafta ise Franklar, Saksonlar ve Burgonyalılar hattı tamamlıyordu. Bu farklı kabileler, Hunların gelmesiyle topraklarından olmuş ve Roma'ya sığınmışlardı. Tarihçilerin kavimler göçü dediği bu büyük olay, şimdi birleşik bir öfkeye dönüşmüştü. Dünün sığınmacıları, bugün ortak düşman Attila'yı durdurmak için Romalıların etrafında kenetlenmişti. Roma'nın stratejisi ise netti. Sırtlarını dayadıkları tepeyi tutmak, kalkanları sıkılaştırmak ve bozkırın hiddetini göğüslemek. Eğer hatları bozmazlarsa, bu mahşer gününden zaferle çıkabileceklerine inanıyorlardı. Karşı tarafta ise Türk'ün başbuğu, Romalıların deyimiyle Tanrı'nın kırbacı Attila, mutlak bir kararlılıkla en büyük savaşına hazırlanıyordu. Hun ordusunun kalbi, yani merkezi, bizzat Attila ve onun elit atlı okçuları tarafından tutuluyordu. Sol kanatta
Balamir önderliğindeki Ostrogot süvarileri, Roma'nın sağındaki Vizigotlara karşı bilenmişti. Sağ kanatta ise Ardarik komutasındaki Gepitler ve Frank piyadeleri yer alıyordu. Bu kabileler, Hunların askeri üstünlüğünü kabul edip, bizzat Attila'nın boyunduruğu altına girmişlerdi. İki tarafta da yaklaşık 40.000 savaşçı vardı. Ama bir tarafın çeliği, diğer tarafın hızı ve okuyla sınanacaktı. Attila'nın ordusu ağır süvari ağırlıklıyken, Roma koalisyonu bir kalkan ve piyade duvarıydı. Artık diplomasi bitmiş, tarih konuşmaya başlamıştı. Avrupa ve dünya tarihini kökünden değiştirecek savaş başlamak üzereydi. Savaş meydanındaki o ağır sessizlik, Attila'nın havaya kalkan eliyle yerini kulakları sağır eden bir uğultuya bıraktı. Diplomasi masaları devrilmiş, söz sırası artık çeliğin sesine gelmişti. Attila'nın emriyle binlerce Hun atlı okçusu bir fırtına gibi ileri atıldı. Bu askerler, Hunların hafif zırhlı, son derece çevik ve durdurulamaz atlı okçularıydı. Amaçları, düşmana ok yağdırarak saflar arasında kargaşa çıkartmak ve o meşhur ıslıklı oklarıyla Roma saflarında psikolojik bir yıkım yaratmaktı. Gökyüzü bir anda binlerce okun gölgesiyle karardı. Ancak Roma tarafında Hunların bu oyununu ezbere bilen bir isim vardı. General Aetius, gençliğini Hunların arasında rehin olarak geçirmişti. Onların savaş taktiklerini, manevralarını ve zayıf noktalarını en iyi o biliyordu. Aetius'un emriyle lejyonlar, yüzyılların disipliniyle kalkanlarını birbirine kenetleyip sarsılmaz bir duvar ördüler. Hun, okçuları gökyüzünden ölüm yağdırsa da bu etten ve çelikten duvar sarsılıyor ama bir türlü bozulmuyordu. Savunmanın kırılmadığını gören Aetius, karşı hamlesini geciktirmedi. Roma saflarının arkasından yükselen emirle birlikte, Roma okçuları bu kez kendi yaylarını gerdiler. Şimdi gökyüzü, atlı okçuları hedef alan bir Roma misillemesine şahitlik ediyordu. Uzaktan yapılan bu taciz atışlarının Roma duvarını aşamadığını gören Attila, taktik değiştirmeye karar verdi. Gözlerini Roma koalisyonunun en zayıf ve en riskli halkasına dikti. Merkezdeki alanlar. Alanlar, bu savaş alanına isteyerek gelmemiş, Roma tarafından adeta zorla silah altına alınmışlardı. Bu yüzden sadakatleri pamuk ipliğine bağlıydı ve en ufak bir sarsıntıda hattın kopacağı belliydi. Attila, Bozkır'ın tüm hiddetini işte bu noktaya, alanların üzerine boşalttı. Hun ağır süvarileri bir balyoz gibi merkeze indiğinde beklenen oldu. Alan hatları bu muazzam baskıya dayanamayarak çözülmeye başladı. At sesleri ve çelik gürültüsü arasında alanlar geri çekilirken, Attila tam merkezden Roma ordusunu yarıp düşmanı ikiye bölmeye çalışıyordu. Fakat Aetius bu kırılmayı öngördü. Alanların hemen gerisinde Roma'nın en seçkin ve henüz yorulmamış taze lejyonları saldırıya geçti. Alanlar çekildikçe ortaya çıkan boşluğu Roma'nın disiplinli piyadeleri doldurdu.
Attila'nın süvarileri, dağılan bir ordu yerine karşılarında sarsılmaz bir Roma duvarı bulunca, savaş tam bir kör düğme dönüştü. Merkezdeki çarpışma tam bir kör düğme dönüşürken, savaşın kaderi kanatlarda çizilmeye başlandı. Roma'nın sağ kanadında Vizigotlar, karşılarında ise onlarla binlerce yıllık hesabı olan akrabaları, Ostrogotları buldular. Toz ve kanın birbirine karıştığı o mahşer yerinde, Vizigot kralı Theodorik atından düşerek cansız yere serildi. Normalde bir kralın ölümü, ordunun dağılması demekti. Ancak Vizigotlar için bu bir son değil, bir intikam ayininin başlangıcı oldu. Theodorik'in oğlu Torismond, babasının cansız bedeninin başında ant içerek Vizigotların tüm gücünü Hunların üzerine sürdü. Bu artık bir taktik savaşı değil, bir onur mücadelesiydi. Torismond'un başlattığı bu kontrolsüz öfke, Hun sol kanadını geri çekilmeye zorladı. Vizigotlar, krallarının intikamı için adeta bir sel gibi akarken, merkezdeki Roma piyadeleri de baskıyı artırdı. Attila'nın merkez kuvvetleri U şeklinde bir kıskacın içinde kaldığını fark etti. Kuşatılma tehlikesini gören Tanrı'nın kırbacı, gün batarken ordusunu kontrollü bir şekilde geri çekti. Ertesi sabah, güneş Katalon Ovası üzerine doğduğunda manzara korkunçtu. Binlerce ceset, bitmek bilmeyen o hesaplaşmanın sessiz şahitleri olarak ovaya yayılmıştı. Her iki tarafta devasa kayıplar vermiş, ordular tükenme noktasına gelmişti. Hunlar, Romalılar ve müttefikleri birbirlerine saldıracak güçleri kalmamış şekilde sessizce bekliyorlardı. Bu sessizliği bozan ilk kırılma Vizigot kanadından geldi. Babası Theodorik'in ölümüyle sarsılan Torismond, Hun sol kanadını çökertmişti. Ancak şimdi daha büyük bir derdi vardı. Taht mücadelesi. Kardeşlerinin krallığı ele geçirmesinden korkan Torismond, ordusunu toplayarak savaş alanından ayrıldı. Bu ayrılık, Roma koalisyonu için büyük bir güç kaybıydı. General Aetius, ordusunu hala tepelerin güvenliğinde tutuyordu. Fakat artık saldırabilecek gücü kalmamıştı. Attila tarafında da durum farklı değildi. Vizigotların çekilmesi, Hunlar için bir nefes payı olsa da, tepedeki sarsılmaz Roma savunmasına saldırmak, kalan son ordusunu da feda etmek demekti. Hun İmparatoru Attila, imparatorluğun merkezine doğru çekilmeye başladı. Bu çekilmeyi gören Aetius, Hunları takip etmeyerek kendi ordusunu da güvenli bölgeye çekti. Bugün bile tarihçiler için tek bir soru baki kaldı. Bu savaşı gerçekten kim kazandı? Bu tam bir muamma. Katalon Ovası'ndaki savaşın sonucu askeri olarak belirsiz kalsa da, sadece bir yıl sonra her şey netleşecekti. Tanrı'nın kırbacı aldığı yaraları sarmış ve 452 yılında bu kez doğrudan imparatorluğun kalbine, İtalya'ya yönelmişti. Ancak Roma'nın elinde ne karşı koyacak bir ordusu kalmıştı, ne de onları koruyacak bir Aetius. Şehrin kapılarına dayanan Attila'nın karşısına bu kez bir general değil, beyazlar içinde yaşlı bir adam çıktı. Papa 1. Leo. Tarihin en gizemli görüşmelerinden biri o gün gerçekleşti. Papa'nın ne dediği, hangi sözleri fısıldadığı
asla tam olarak bilinmedi. Ancak o gün Roma yağmalanmaktan kurtuldu. Attila, ordusunu geri çekerek imparatorluğun merkezine döndü. Katalon Ovası'ndaki savaşın galibi kimdi sorusu hala tartışılsa da bir yıl sonra Papa'nın Attila'nın önünde diz çökmesi aslında galibi bizlere sessizce açıklıyordu. Hun İmparatoru Attila'nın bu görkemli yürüyüşünün sonu ise beklenmedik bir yerden geldi. 453 yılında bir düğün gecesinde Türk'ün bu büyük başbuğ yatağında ölü bulundu. Ölümü kurduğu devasa imparatorluğun da sonunun başlangıcı oldu. Hun Türklerinin Avrupa'da başlattığı o büyük hesaplaşma bir imparatorun ölümüyle tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Ama Attila ismi Avrupa'nın hafızasına silinmeyecek bir mühür gibi kazındı. Tanrı'nın kırbacı gitmişti ama onun açtığı yolda Attila'nın torunları farklı isimlerle, farklı unvanlarla Avrupalıların kalbine korku salmaya günümüzde bile devam ediyor.